İşte bir şeyi birlikte başarmadan ağlama, şu anda da bu kahkahanın da ağlaması her şey. İster istemez rahmetli dedemin lafı aklıma geliyor. Biz ana vatana bir adam yolladık ama bir adam yolladık. Bunun çok payı var. Yani o topraklardan gelmenin bence. Benimle alakası yok yani. Herhalde 3-4 yılını aldı, duyumlarım öyle en azından. 1977'den beri. Güzel. Seyirci çıktığında bu filmden biraz mahcup bir gülümsemeyle çıkar. Çünkü sanırım hatırlaması gereken çok şey var. O maestro geldi, hoş gelmiş falan. Ayağa kalkılıyordu falan böyle. Şeydim ya, ayağa saçma keyif Ben yapıyor. çok şaşırıyordum. Koroyu rica etsek aşağı alabilir miyiz dediler. Ben aşağı indim koroyla beraber. Kimse kusura bakmasın. Baksın kim bakacaksa. Böyle bir güruh da yok. Aysun Öz'le Başka Şeylere hoş geldiniz. Bir Cumhuriyet şarkısını konuşacağız bugün ve yanımda izlerken çok büyük keyif aldığım, çok gururlandığım, çok coştuğum ve sonunda çok ağladığım bir filmin yıldızları benimle birlikte. Salih Bademci, Melis Sezer, Şifanur Gül ve Ertan Saban. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Doğru tarif ettim mi bilmiyorum ama duygudan duyguya sürüklendiğim bir filmdi. Çok eğlenerek izledim bir taraftan çok gururlanarak izledim. Sonunda da evet çok ağladım. Çünkü gözyaşlarımızı tutmamız imkansız böyle bir filmin sonunda. O kadar duygu yükleniyorsunuz ki 2 saat boyunca. Çok da hızlı akıyor o 2 saat. Ve sonunda böyle hıçkırarak eve döndüm. Oh ne güzel. Ama gözyaşı, bu arada o bahsettiğiniz gözyaşı çok farklı tatta bir gözyaşı Evet, değil mi? Yani o galiba bütün filmde başından geldiğimiz ve sonunda çünkü aynı şeyi yaşadığımız için ben de söyleyebiliyorum. Sonundaki o hepsini kapsayan hani o mutluluktan ağlama ya da gururdan ağlama ya da işte bir şeyi birlikte başarmadan ağlama, şu anda da bu kahkahanın da ağlaması her şey. Evet Salih'ciğim, benim sözümü sen tamamla. Estağfurullah. Güzel gidiyordun. Hayır çok güzel gidiyordun. Tamam. Gerçekten o bence galiba değil mi? Evet. Aynen, gerçekten o. Her şey. Güzel giriş yaptın kız. Teşekkür ederim. Gözlerim doldu. Aynı coşku. Evet. Buyurun. Film çekilirken kamera arkası da böyleydi herhalde. Nispeten evet. Böyleydi yani. Evet. Doğru, evet. Yani bir eğlencemiz vardı, yalan yok. Evet. Gerçekten vardı. Birazdan sizi biraz duygusallaştıracak olabilirim ama tabii ki atamla başlamak istiyorum izninizle. Tabii ki. Ne demek? Evet Ertan. Tabii önce bunu sorayım. Sonra pek çok şeyi konuşacağız ama herkesin kafasında olan ya da hani seni gördüğünde ya da Atatürk'ü canlandıran birini gördüğümüzde bizim ilk sorumuz kesinlikle ya nasıl bir şeydi? Çünkü Türk olduğunda yani en büyük Türk, en büyük atamız, işte en çok vefa borcumuz olan kişi, en çok özlediğimiz, en çok anlamaya çalıştığımız, en çok takip ettiğimiz, en çok izinden gittiğimiz, en başkomutanımız. Yani her şeyin en iyi Atatürk bizim için. Dolayısıyla hani o kadar büyük bir sorumluluk da var üzerinde ve benim bunu çok net söyleyebilirim. İzlemekten en çok keyif aldığım Atatürklerden biri oldun. Sen ne söylersin ya? Nasıldı? Yani çok ağır mıydı? Çok zor muydu? Çok duygusal mıydı? Nasıldı Atatürk'ü canlandırmak? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Ata oradan geldi ve bir serinlik getirdi bu coğrafyaya. İster istemez rahmetli dedemin lafı aklıma geliyor. Biz ana vatana bir adam yolladık ama bir adam yolladık. Onun bütün bu duyguların ve sorumluluğun gölgesi altında geçti gençliğim, çocukluğum. Mesele oyuncu olmakla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Elektrikçi de olabilirdim. Veterinerdeki öyleyim bir bakıma. Pedagogda. O sorumlulukla ve o bilinçle ve o haşır neşirlikle geçti çocukluğum, gençliğim. Gerçekten o laf, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, çok doğru bulunmuş bir laf ve coğrafik bir dayatmadır ama oradan geldi ata ve serinletti bu Orta Doğu'yu. Evet. Bir de evet o Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Balkanlardan gelen o deha
o bölgenin özelliklerini taşıyordu Atatürk. Yani bulunduğu toprakların, yani hem Osmanlı'nın hem Balkanların Şüphesiz. hem çalıştığı, daha doğrusu savaştığı bütün coğrafyaların izlerini taşıyordu ve o kadim kültürlerin hepsini de çok iyi özümsemişti ve taşıyordu. Bütün büyük kahramanları biliyordu, okuyordu. Tarihin çok farkındaydı, felsefenin çok farkındaydı. Ve yani sen onu canlandırırken o topraklardan geldiğin de çok belli olduğu için hani o şivesi, bazı hareketleri, mimikleri, ya kesin Atatürk de böyle konuşuyordu ya da Atatürk de zaten bu cümleyi böyle kurardı dediğim çok yer oldu. O yüzden hani en çok izlemekten keyif aldığım Atatürklerden birisin derken bunun çok payı var. Yani o topraklardan gelmenin bence. Benimle alakası yok yani. Estağfurullah. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Öyle, Çok başarıyla genetik altından kodumla kalktığın bir alakalı rol. olabilir. Evet. Yani şunu söylemekten hiçbir zaman imtina etmeyeceğim ve gurur duyacağım her zaman. Evet, o bölgede 190 küsur sene arayla beraber oksijen teneffüs ettik. Doğru. Tamam. Doğru. Peki o canlandırırken mesela zorlandığın ya da daha kolay bulduğun taraflar neydi? Bir de biliyorum çok uzun yıllar çalıştın bu role. Çünkü projenin en başından beri Atatürk'ü canlandıracağını biliyordun. Herhalde 3-4 yılını aldı, duyumlarım öyle en azından. 1977'den beri. Güzel. Şaka Çok bir yana. okuduğunu biliyorum. Yok eyvallah. Yani dediğim gibi o bölgenin insanı olarak refleksimiz şu ya. Hani oyuncu olsun olmasın. Babam beni hatırlıyorum 2002'de yollamıştı buraya. Yani bir kış günü, doğum günümdü 4 Aralık otobüsle, Sancak Turizm'le. Gidiyorsun dedi ana vatana. Boşuna gitme. Sanki böyle bir matah bir şey yapmışım gibi söylemeye çalışmıyorum ama boşuna gitme demesi hep böyle hala zonklar beynimde yani. İnşallah dediğine layık olmuşumdur yani atamın. Evet. Ellerine sağlık, yani çok çok başarılı bir Teşekkür ederim. Atatürk'tü. Buradan evet kızlara geleceğim çünkü çok güzel iki oyuncumuz var burada ve Türk kadınını bu filmde inanılmaz iyi temsil ediyorlar ve onu ayrıca konuşmak lazım ama Ahmet Adnan Saygun'a gelmek istiyorum. Çünkü bütün aslında hikaye, bir Cumhuriyet şarkısının hikayesi Ahmet Adnan Saygun üzerine kurulmuş. Onun ilk Türk operasını yazma hikayesi, 26 günde bir opera yazılıyor. Özsoy Operası ve tarihte de yerini anlı şanlı bir şekilde koruyor. Salih, senin bu rolü canlandırırken ben seni ilk gördüğümde ekranda, film başladığında dedim ki ya ben de olsam Salih'i oynatırdım zaten. Hem o duyguyu çok iyi veriyorsun, işte senin de hani İzmirlilik durumu, Saygun da öyle. O yüzden hani benim de ilk aklıma geleceklerden biri sendin gerçekten ve çok da Teşekkür ederim. başarılı bir şekilde altından kalkıyor. O tüm duyguyu bize geçiriyorsun. Senin filmle ilişkin, Saygun'la ilişkin ve tüm bu Atay'la ilişkin tabii ki ve tüm bu hikayeyle ilişkin nasıldı? Senin için nasıl bir serüvendi? Herhalde herkesin kariyerinde farklıdır, senin için de. Tabii şimdi Ahmet Adnan Saygun dediğimiz isim neredeyse özellikle Ege bölgesinde ve İzmir'de her kültür merkezine, sokağa adı verilmiş bir müzik insanı ve çok kıymetli ancak maalesef ki özellikle 30'lar döneminde yani o olgunlaşmaya başladığı dönemde bu operayı yaptıktan sonraki çok fazla doküman yok elimizde nasıl biriyle olduğuyla. Daha çok öğrencilerinden kalan şey var ki o da hoca olduktan sonra. Oysa bir Cumhurbaşkanlığı senfoninin başına geçirilmesi var. Oradan tekrar gönderilmesi var Mustafa Kemal'in ölümünden sonra. O yüzden hani bu dönemi çektiğimiz yerde Ahmet Adnan Saygun'la ilgili aslında çok fazla done yoktu. Kim olduğuna dair bir şey yoktu. Zaten sonradan önce bunun endişesini çok yaşadım fakat sonradan fark ettim ki zaten bu da bir biyografi filmi değil. Değil, evet. Yani burada bunu biyografi yapmaya kalkarsak burada Zeki Üngörler'den tutun Salih Bozok'a, işte Nuri Conker'e yani Nimet Vahit'e herkes var yani. Evet. O yüzden şöyle düşündüm. Bu bir kültür devrimi filmi ve aslında hepimizin burada yaptığı şey buradaki misyonları temsil etmek. Yani burada bir ülkenin bir kurucusu var ve güvendiği bu kültür devrimi için yanına çağırdığı insanlar var ve bu insanlar aslında bu ülkeye de yabancı insanlar bir yerde.
Münir Hayri de öyle, Ahmet Adnan da öyle. Çünkü onlar bu savaş döneminde yurt dışında tahsil görmüş meslekleri üzerine insanlar. Ve bunun yarattığı aslında filmde çok böyle üst örtülü çok tatlı bir komedi de var. Evet. Ben daha çok senaryo okurken aslında bakarsanız buradan takip etmeye çalıştım. Çünkü bu aslında şöyle söyleyeyim bir başarı filmi ama sonsuz bir yokluk içinde geçiyor. Ve birbirine çok yabancı insanlar arasında geçiyor. O yüzden bunun komedisini takip etmeye çalıştım ve bu bana çok keyif verdi. Öte yandan alt tarafta giden işte medyayla beraber bir evlilik hikayesi var Ahmet Adnan'ın ve burada bir operanın yükselişi varken bir evliliğin çöküşünü konu alıyoruz aynı zamanda. Bu çok Doğum ve ölüm gibi. aynen. Evet, Çok insani Başında. bir şey çünkü bu. Onu söyledim. Bir sürü tarih yazmış insan bir aile sahibi ya da bir evlat sahibi değiller aslına bakarsanız. Evet. Ve bu çağı değiştirmiş insanlara baktığımızda büyük bir kısmında görmüyoruz. Bunun bir sebebi var çünkü bazı davalar ne yazık ki Çok büyük fedakarlıklar. çok büyük fedakarlıklar istiyor ve kendi hayatınızdan da vazgeçmeyi istiyor. Günün birinde ki bunu bence en çarpıcı göreceğimiz yerlerden bir tanesi işte Mustafa Kemal'in Evet. bir hikayesi olacak ki çok güzel daha önce hiç işlenmemiş bir şey. Evet. Yani o anlamda hem çok hızlı hem çok keyifli hem de orijinal bir film. Evet. Evet. Çok orijinal bir film. Orijinal. Yani Evet. ele aldığı her konuyla orijinal bir film. Bence çok yani gerçekten seyirciye keyif verecek. Umarım da biraz mahcup eder. Hep onu söylüyorum. Bu film seyirci çıktığında bu filmden biraz mahcup bir gülümsemeyle çıkar. Çünkü sanırım hatırlaması gereken çok şey var. Evet, çok öyle düşünüyorum. Seversin sevmezsin ayrı ama kayıtsız kalamazsın filmde. Evet, Bravo. kesinlikle. %100. Öyle bir şeyi var yani bizce. Kesinlikle Evet, öyle. kesinlikle. Kayıtsız kalamayız ve mahcup da çıkıyoruz bu arada. Çok güzel tarif ettin. Benim çok canım yanarak çıktım. Onun içerisinde mahcubiyet de var. Evet. Yani çok ağlayarak. Film dediğim gibi hiç ağlayarak izlediğimiz değil, çok eğlendiğimiz bir taraftan. O komedi dediğin hani bazen trajikomik yerlere geliyor. Kesinlikle. Nasıl olmasın? Çok Yani diğer ya, türlüsünü evet. yazmak Evet, sahtecilik olur zaten. Evet, gerçek o çünkü o sırada. Aynen. Yani yaşanılan şeyler. O yüzden BKM burada yani BKM'nin tüm ekibine, hepinize burada çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Çünkü 101. yılda verilecek en güzel bayram hediyesi, en güzel hediyeydi. Ay, Çünkü teşekkür bir ederiz. kültür devriminin başlangıcını da anlatıyor bir taraftan. Ve bu kültür devriminin içerisinde kadınların rolü çok önemli. Evet. Tüm o ateşi ateşleyen, ateşi yakan ve destekleyen kadınlar olmuş. Film bunu da çok güzel Evet. anlatıyor bence. Belki erkek hikayesi üzerinden, Ahmet Adnan Saygın üzerinden ama çok güzel anlatıyor. Belki hani Melis burada eşi olduğun için, Adnan Saygın'ın onu canlandırdığın için sana vereyim sözü. Ayrı bir sorumluluk, ayrı bir şey. Evet, o duyguyu anlıyorum sizden. Zaten hani buraya geldiğiniz andan itibaren o gözler başka türlü konuşmaya başladığımız andan itibaren ama senin için nasıl bir serüvendi? Hani herkese sorduğumu sana da sormak istiyorum. Yani o duygu içinde bulunmak, kostümü giydiğin anda işte o tarihte yolculuğa çıkmak ama duygudan duyguya da koşmak. Şöyle, şimdi senaryoyu okuduğumda benim en çok etkilendiğim kısım bu arada şu oldu. Mediha'nın tamam dediği kısım. Yani orada evet fragmanda da gördüğümüz. Çünkü orada aslında şunu görüyoruz. Yani aslında orada Mediha tamam derken iki şeye tamam diyor. Aynı zamanda 1934 yılında bir kadına hayat vermek çok başka bir yolculuğa çıkardı beni. Gerçekten bilmediğim bir keşfe gittim ve oradaki kadın da bir işte 1934 yılında bir evliliğin içinde bir kadın erkek ilişkisini de yaşayan ama aynı zamanda Atatürk'ün ışığında çok modern, cesur bir müzisyen ve aynı zamanda da Atatürk'e de yaraşır olmak adına o çünkü kadının şeyinde yaraşır olma şeyi de o içinde çünkü pır atan bir şey. Onu gördüğümüzde o işte Ertan'ın Atatürk olarak geldiği sahnede de bu arada onu hissettim mesela. Gördüğüm an yani o Mediha'nın çünkü hepimiz için şu an Atatürk'ü görmek neyse o anda bir de birlikte yaşadıkları ve birlikte o devrimi yaptıkları. Bu devrimin bir parçası olmak çok
acayip bir boyuta geçiyor. Yeter artık gülme. Hayır ya bir Neyse, şey demiyorum. Çok güzel gidiyorsun. Ben de seviyorum. Yani- Şey yapma. Burada da işte o tamam dediği kısım aslında şu. Evliliğini aynı zamanda kurtarmak ve bir doğum yapmak için tamam diyor. Hem operanın doğumunu yapmak, evliliğinin de aslında belki de ikisinin de Kurtulması bir için. çocuğu olması ve o yolculukta o evliliğin aslında kurtulacağına inanaraktan tamam diyor ve engelliyor onun Muş'a gitmesini. Ama aynı zamanda zaten Atatürk'ten gelen bir teklif var. Yani o akıl büyüleyici, inanılmaz bir şey yani. O yüzden zaten yanıyor ve kalbiyle yanan bir kadın Medya. Onu da her anında görüyoruz aslında. Hiçbir zaman bırakmamasında ve her mücadelesinde, öğrencileri tak diye alışında ve ateşleyen dediniz ya, tam olarak da ateşleyen kişi ve ateşleyenin kadın olduğunu görmemiz, aynı zamanda Atatürk'ün ağzından da seçme ve seçilme haklarında da milleti kurtaran, milletin işte borçlu olduğumuz kadınlara borçluyuz demesi bence olağanüstü bir şey. Yani o ve olağanüstü millet olduğumuz için de gurur duyuyorum. Aynen ateşleyelim diyorum. Ateşlemeye devam. Ama bu cümleyi kurarken de tam da o tamamdan yola çıkarak kurdum bu arada. Evet. O tamam dediği anda ben alkışladım. Ay, Evet falan diye. Değil mi? Çünkü o duygu öyle gelişiyor Çok. yani. Kim olsa orada tamam diyecek ya, zaten hani Ahmet Adnan Saygı'nın cevabının ne önemi Önemi var? var. Sonra tamam denmesi gereken bir şey. Dediğin gibi hani Atatürk zaten. Atatürk'ten Evet. geliyor, atamdan geliyor diye. Nitekim Saygun'un da ondan sonra inanılmaz bir mücadeleye giriyoruz. Şifanur'a gelmek istiyorum hemen. O cesur Türk kadınının izleri Şifanur'da da var. Şifanur tüm ailesini kaybediyor savaşta ve Ahmet Adnan Saygun'a çok büyük bir hayranlık duruyor ve ondan çok şey öğrenmek istiyor. Evet. Ve her türlü desteği vermeye çalışıyor. Gece gündüz nota yazılıyor falan. Orada da vefakar, cefakar ve öğrenmeye açık, öğrenmeye aç bir Türk kadını var. O da nasıl diyeyim çok büyük bir kitleyi temsil ediyor aslında. O dönemin ruhunu, o dönemin kadınların ruhunu başka bir açıdan, genç kadınların başka bir açıdan destekliyor. Yani çok duygulu olmuştur eminim ama sen nasıl tarif ediyorsun tüm bunları? Ya benim için zaten Ankara'da çekiyor olmamız her şeyden önce büyük bir duyguydu. Çünkü benim yola çıktığım yer olması, yaşadığım yer olması. Onun haricinde filmi çekerken de o gün hep birlikte izlerken de şunu çok hissettim. Zaten bildiğimiz bir şey ama belki de unuttuğumuz bir şey olabiliyor. Kadın olmak muhteşem bir şey, evet, ama bir cumhuriyet kadını olmak bambaşka bir şey ve izlerken tekrar böyle bunu hissedip çok duygulandım. Ahmet Adnan'a olan hayranlığını da Nüket hayatını tamamen böyle müziğe adayıp artık hani müziğin varlığını tutunup hayatta kalmış bir kadın aslında. Çünkü ailesini de kaybettiği için. Ve Ahmet Adnan onun için bir umut, oraya geldiğinde o artık hani ona yeni bir şey öğretebilir, bambaşka bir şey, yeni bir şey başlayabilir, başarabilirler, başarma ihtimali. Onun için o kadar büyük bir umut ve neşe kaynağı ki oraya tutunuyor bence ve hayranlığı da bence oradan geliyor. Çok öğrenmek istiyor ve sürekli onun yanında yardım edebilirim. Ben de şunu öğrendim, biraz daha kalabilir miyim? Aslında bu hep onun daha ileriye, daha yükselmek isteyişini gösterdiği bir şey. O yüzden Nükhet oynarken çok mutluydum. Ve bunu hissetmek, izlerken de hissetmek muhteşem bir şeydi. Kadını böyle cesaretli, bir şeyleri değiştiren, karar verici. Mesela Melis'in karakterinin tamam demesiyle de gösteriyor oluşumuz en çok hoşuma giden şeylerden biri. Çünkü ona tamam dedirtiyoruz ya, bu çok hoşuma gitti. Bazen Evet. bunu yapmayı bıraktığımız bir noktaya geldiğimiz bir zaman içinde olduğumuz için de söylüyorum. Evet. Genel olarak çok duygusaldım. Ankara'da olduğumuz için daha da duygusaldım. Hala çok duygusalım. İzlerken de böyle ağladım fakat ağlamamın sebebi bir dram izliyor oluşumuz değil de özlediğimiz bir şey izliyor oluşumuzdu. Yani Evet. çok özlem duyarak ağladım ben. Birlikte olmaya, birlikte bir şeyleri başarmaya, herkesin birbirine destek olmasına. Mesela kendi hayatımızda da, sektörde de, her yerde keşke böyle olsak dedim. Evet. Hep birlikte birbirimize destek olarak, açık kapatarak, ben hallederim diyerek bir yerlere varabilsek. Bu kadar. Gerçekten de öyle. Ben de aynı duyguda
yani filmi izlediğim süre boyunca ya biz şimdi yani bu insanlar 1934'ten bahsediyoruz. Yeni kurulmuş Cumhuriyet, Ankara daha bir çölken yeşertiliyor. Bir şehir, bir başkent kuruluyor, bir cumhuriyet kuruluyor ve o arada da seninle de konuştuk ya çekimden önce. Şunu demiyor ya biz önce yolları yapalım, biz önce fabrikaları yapalım, biz önce şunu yapalım, bunu yapalım değil. Tüm bunlarla beraber ve eş zamanlı olarak bir kültür devrimi yapalım. Bu ülkede opera olsun, tiyatro olsun, müzik olsun yani hepsinin temeli de atılıyor. Ve sanat asla ikinci planda değil ve sanatçıya da ne kadar önem veriyor. Yani gözlerimin dolduğu yerlerden biri buydu. Evet. Ya- Ya çünkü şeyin çok farkında bence yani ortak bir dil ve ortak bir tarih oluşturmanın yanında artık bir kültüre adım atmanın gerekliliğini çok farkında ve birincil olan bu. Yani millet olmak buradan geçiyor. Millet olmak zaten. buradan geliyor zaten. Aynı dil ve aynı tarihe ait olmak, aynı kültüre ait olmakla geçiyor. Aynen. Yeni bir kültür oluşturmakla geçiyor çünkü. Ortak bilinç yaratmak. Ortak Evet, bilinç evet, yaratmaktan geçiyor. Aynen öyle. Zaten belki aslında şu devirde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Onları kaybetmek zaten. Evet. Ya bu sanatı ve bu kültür sanatı hayatımızdan işte bu ekonomik krizle ya da günlük koşuşturmacayla işte teknolojinin bu kadar gelişmesi falan bunlar bize çok iyi gelmiyor. Kendimizi bulacağımız ve millet olacağımız noktada kültür sanat ve bunu ikinci plana bıraktığımızda da neler olduğunu görüyoruz. Yani şu anda filmin hatırlattığı şeylerden biri de kadının Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda ne kadar değerli olduğunu Atatürk tekrar hatırlatmaya çalışıyor ve bunu gerçekten öylesine değil gerçekten yapıyor. Yani seçme seçilme hakkının verilmesi, onları her planda öne çıkarması ve şimdi biz bu kadar kadına şiddeti konuşurken yani yaşadığımız şeyler inanılmaz son zamanlarda. O yüzden de filmin çok kıymetli olduğunu, gündeme çok bağlandığını, keşke bağlanmasa bu noktada. Bu arada keşke bunları yaşamıyor olsak. O yüzden keşke. böyle derin nefesler alarak izledim. Öyle. Gerçekten ama şunu da söylemek lazım. Bir taraftan çok kıskanılacak bir film. Yani oyuncu olsam da çok kıskanırdım sizi böyle bir yapımın içinde olduğunuz için ama seyirci olarak da çok kıskandım. Ben de bir parçası olsaydım keşke. Keşke o atmosferi yaşasaydım. Hani geriye dönmek gibi zamanda. Ya şöyle bir şey oldu. Yani tabii şahidiz hepimiz bu duruma. Şimdi orada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ve işte Ankara Devlet Opera Balesi'nin orkestrası yardımcı oyuncu olarak aslında bulundular ve o orkestra çukurunda günlerce beraber vakit Orkestra geçirdik. çukurundaki müzisyenler Gerçek müzisyenlerdi ve sanatçılarımız. gerçekten sanatçı insanlardı ki biliyorsunuz hani bir enstrüman çalmak çocukluktan başlar. Tabii, Yani çok müzisyen büyük olmak emek. çok büyük emek ister. Ben o yüzden hepsini böyle ne bileyim kendinden çok daha kıymetli ve şey buldum. Fakat o insanların yani o çukurda böyle set arasında, çekim arasında konuşurken o kadar saatlerce orada kaldılar ki o çukurun içinde. Bir ara şeyi sordum onlara. Niye buradasınız ya dedim, tamam mı? Çünkü sonuç olarak o operayı orada akustik olarak icra etmeyeceğiz yani. Gerçekten şey oldum böyle. Ya. Onlar adına böyle bir şey oldum, panikledim böyle. Bir şey ama dedi ki ya bu bizim için o kadar kıymetli ki dedi. Yani şu an orijinal mekanında Türkiye'nin ilk operasının filminde sahnelenmesinde burada bulunuyor olmak çok kıymetli falan dedi. Ya o an böyle şey oldum. Wow, gerçekten çok kıymetli bir şey bu. Özellikle onlar için. Evet, çok. Müzisyenler için. Ve o kadar destek oldular. O kadar yardımcı oldular ki bana. Yani işte bütün arkadaşlarım Evet, şahit bu ya. konuda. Yani buradan hepsine böyle teker teker canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepimiz Yani teşekkür ederiz. gerçekten çok yardımcı oldular. Yani ben hakikaten o çukurdayken kendimi bir şey yapıyormuş gibi Ahmet Adnan'dan belki bir parça taşıyormuşum gibi hissettim. Çünkü onların sayesinde. Yani neyin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini söylemediler, sadece hissettirdiler. O da size olan tavırları ve tuhaf saygılarıyla. Yani düşünsene Ahmet Adnan Saygun adamlar için ne kadar Tabii. önemli ve bir ilah bir isim. Kalkmış bir tane oyuncu onu oynamaya çalışıyor. Onlar da oymuş gibi. Ama hiç öyle değillerdi. Hissettirdiler. O kadar değil mi? hissettirdiler ki. Yani artık böyle espriyle karışık o maestro geldi hoş gelmiş falan. Ayağa kalkılıyordu falan. Böyle ayağa saçma keyif Ben yapıyor. çok şaşırıyordum böyle Ya- sahneden onları Ya gördüğümde. Yani. inanılmazlardı. Yani Evet. o bence filmin hakikaten bütün bu cast ve oyuncular dışında hani ayrı bir başrolüydü Evet. onlar.
Evet. Ve çok Koro da çok öyle keyifli. bu Koro arada. da öyle. Arkadaşlar dansçılar da da öyle. söyleyeyim. Aynen öyle. Muhteşemlerdi. Hatta biz koroyla öyle bir bütün olduk ki şu fotoğraf olayını anlatacağım. Biz artık o kadar böyle hani ben bir koro üyesi oldum ki yani biz böyle beraberiz, yemek yiyoruz, oraya gidiyoruz falan böyle. Bir gün şöyle bir şey oldu sette. Dediler ki işte ana kas fotoğraf çekimi yapacak. Koroyu rica etsek aşağı alabilir miyiz dediler. Ben aşağı indim koroyla beraber. Onlar fotoğraf çekiyor. Şipan neredesin dedim. Koro inecek dedim. O kadar iknayım ki çünkü yanındakiler bunu sağlayan aslında. Böyle geliyor mesela bir şarkı söyleyeceğiz birazdan. Beni çalıştırıyorlar ve bunu hani bilinçsizce yapıyor. Geliyor işte burada şöyle söyle. Böyle dediler. Şöyle yapalım bilmem. Hep o bilinçsellerdi. Evet bu arada. Çok iyiydi. Bence iyiydi. herkes öyle Çok iyi düşünecek. demiş. Sen de öyle Ben de düşündün. düşünüyorum. Hiç beklemediğim kadar iyi. Wow dedim Neyse. yani. Gördüm ben gözünde izlerken. Gördün mü? Bekledim çünkü Salih mutlaka bir şey yapar hani. Bekledim. Baktım tepki vermiyor. Tepki vermiyorsa çok güzel olmuş demektir. Oradan alıyorum O yani. anı hatırlıyorum ya. O anı hatırlıyorum. Korodan indiğini. Yaz dedi ki bu nereye gidiyor dedi. Dedim koro. Ya. İndi. Ve indi. Koro yani. İndi dedi. Çok iknaydık Alın yani. dedi bunu geri. Alın bunu geri alın. Bayağı beni çağırıp getirdiler. Sen monitör. Muazzam ya. Yani bu çok hakikaten kumpanya gibi bir set. Yani çok keyifli Öyle setti abi. yani. Çok Ensemble keyifli. çünkü. Çok ensemble. güzel. Evet. Yani Çok burada şu an güzel. yok işte Mehmet Evet. Özgür, Burak Bilgili, ne Evet. bileyim yani bütün kasta, bütün Fatih Al, Evet. Emre Okan falan Yalalı. hepsine yani. Evet, Herkese evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten Muazzamdı. inanılmaz yani. Arka planını da görmek isterdim. Ama burada tabii şeyi sormak istiyorum. Atam. Setin arkasını sana sormak istiyorum özellikle. Hani fazla eğlenceli miydi zaman zaman? Eğlenceliydi. Evet. Yani hak edilmiş bir eğlenceydi bence bizimki. Yani ben öyle düşünüyorum. Hak edilmiş Evet, tabii bir ki eğlenceydi. muhakkak. Yani bir 32 günümüzü eğlenceli, acıklı, Evet. çalışarak, mutlu. Ama çok anlamlı. Ama ister istemez Evet, kızım. çok anlamlı. İster istemez yani. Böyle bir gölgenin altındasın ki. Evet. Hmm. Peki bir gün Atatürk'ü canlandıracağını düşünmüşsündür muhakkak. İstemişsindir diye düşünüyorum. Var mıydı öyle bir hayalin? Atatürk canlandırmak. Yalan yok. Vardı bir filmde oynamıştım daha önce Atatürk'ü. Sembolik 2 sahnede. Bir de tiyatroda oynamıştım. Ama tabii ki bunu Bu kadar büyük değil. yapımda. Bunu zaten şu an söylemek belki abesleştik. Ama yalan olmasın diye söylüyorum. Yani gerçeği bu oynamıştım yani teknik olarak. Evet. Ama tabii ki bu Ama farklı bir Atatürk canlandırdın şu açıdan. Yani Atatürk'ü biz lider olarak, komutan olarak çok izledik ve çok Devlet okuduk. başkanı olarak. Devlet başkanı olarak farklı şapkalarıyla çok izledik ve gördük. Burada gerçekten duygusal tarafı, yaşadığı yalnızlığı, kalabalıklar içerisindeki yalnızlığını ve unutamadıklarını, duygusal tarafını, romantik tarafını. kalbine gömdüklerini. Evet, kalbine gömdüklerini görüyoruz. Aslında senin burada aldığın sorumluluk çok bambaşka bir sorumluluk. Şimdi şöyle bir hafta düşün. Pazartesi günü çocuğunu tiyatroya götürüyorsun. Mutlu oluyorsun. Kızını ya da. Salı günü müzeye götürüyorsun. Çarşamba günü spora götürüyorsun. Perşembe günü takılıyorsun. Cuma günü ne istersin? Böyle bir haftayı hayal etti Atatürk. Evet. Kendi insanı için bunu planladı. Ve böyle bir ortak bilinç yaratmak istedi. Ve böyle bir modern cumhuriyet kurdu. Bunu yapmak istedi ve bugün şu halının üstünde, şu eterin içinde bu güzel soruları bize soruyorsun. Soruyorum. Ve biz de cevap vermeye çalışıyoruz. Evvelallah Sarıpaşa'dan. Evet. Ve hani bunun hiçbir patetiği yok. Ne dersek diyelim patetiği yok Atatürk'le herhangi bir konunun. Ne kadar ayıp etmeye çalışsan da çalış. Ne kadar günaha girmeye çalışsan da çalış. Atatürk'le ilgili bunu başaramaz. Böyle bir
şey yok yani, böyle bir atmosfer de yok, böyle bir konsept de yok, böyle bir, kimse kusura bakmasın, baksın kim bakacaksa, böyle bir güruh da yok. Kars'tan Kapıkule'ye kadar, diasporada diyebilirsiniz, kim nasıl algılarsa algılasın. Atan her kalpte yüzdesi var Atatürk'ün. Evet. Çok doğru. Hepimizde. Dünya üzerinde de bir örneği yok. Yok. Başka. Evet. Ve yok. Böyle bir örneği Evet. yok. Evet. Çok fazla devlet kuran var, Var. devrim gerçekleştiren var ama Saygıdeğer bu kadar kişilikler bu var. kadar koldan yani. Bu kadar elementin bir arada buluştu çok az. Yok. Yok Tek yani. örnek Ve yani. lütfen. Çok şey borçluyuz ona. Böyle bir dehaya sahip olduğumuz için de çok şanslıyız. Melis, tabii canlandırdığın karakterin aslında Türk kadınını temsil eden başka bir tarafı da var. Çünkü pek çok Türk kadını o sırada hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de daha sonrasında vatan uğruna sevdiğini kaybetti. Sen de aslında bu opera yazılırken, bence yeni bir Kurtuluş Savaşı'ydı bu arada operanın yazılma hikayesi. Kurtuluş Savaşı kadar zor bir hikayeymiş. Onu da sayenizde öğrendik. Yani insanın sevdiğini kaybetmesi ama Cumhuriyet uğruna ve bunu da aslında biraz da bilerek yaşıyorsun. Yani opera bittiğinde sen evliliğinin biteceğinin belki de farkındasın. Sen derken karakteri. Ve bunu da bayağı metanetli de devam ettiriyorsun ve yaşıyorsun. Şöyle aslında yani Kurtuluş Savaşı zamanında kadınlarımız da burada savaştaydı. Ama oradan şimdi medyanın şeyine baktığımızda opera zaten aslında tam olarak o paralellikte bir doğum ve bir ölüm dedim ya, Evet. o şekilde akıyor. Başında baktığımızda bir evlilik görüyoruz. Bir kadın erkek ilişkisi bir evlilik ama o evlilikte bir çatırdamalar var. Evet. Ama aslında o evlilikte çok büyük bir sevgi var. Ben şimdi medyanın bakış açısıyla tamamen konuşacağım. Medyanın çok büyük bir sevgisi ve çok büyük bir tutkusu var. Ama aynı zamanda medyanın müziğe de çok büyük bir Evet. tutkusu var. Yani o kadın tek başına da sahneye çıkar. O kadın da bir müzisyen. Kendi müzisyen kimliği de var ve bundan gurur duyuyor ve bunu yaşamasından da. Bu arada Ahmet Adnan'a da onun müzisyen kimliğine de ayrıyetten bir hayranlık duyuyor ve bence onunla, yani böyle bir müzisyenle birlikte olmaktan da gurur duyuyor, Evet. ayrı bir şey. Ama opera kısmına geldiğimizde zaten tam bir çatırdamaydı. Evet. Ama o tam o çatırdamanın ortasına o opera teklifi, o tamam dediği noktada aslında medyaya su serpmek gibi böyle diye yeni bir can geliyor ve o onu tamamen işte şimdi bu bizim birlikte doğurduğumuz bir çocuk olacak ve aslında belki de ihtiyacımız olan buydu ve biz buradan evliliğimizi aslında dönüştüreceğiz, sevgimizi dönüştüreceğiz. Çünkü hiçbir zaman bittiğine inanmıyor zaten, öyle bir şey düşünmüyor bile. Sadece ilk aldığı darbe, bence ilk tokatı orada yiyor zaten. Muş'a onsuz Evet. gitmeye karar verdiği an Evet. tokat yiyor. Yani belki de o ana kadar hiç fark etmemiş, evliliğin çatırdadığını bile belki de bu kadar net fark etmemiş. O anda Ama daha o çok opera anladım. ona hediye gibi geliyor aslında. Aynı zamanda evliliğini kurtarması için. Ama zaten o aslında operanın doğuşuyla o doğum sancıları derken burada başka bir şeye dönüşüyor. Medyanın beklemediği şekilde bir dönüşümler izleyeceğiz. Ama bu bence kırıldığı noktalarda içeride çok büyük kırılmışlıklar, darbeler yaşıyor ama dışarıya yansıtmıyor. Sadece yansıtmıyor değil, kendi de dönüşmeye başlıyor ve sevgileri de dönüşmeye başlıyor bence. Yani beklediğinin dışında bir doğum gerçekleşiyor. Ve o son kısmında da birlikte başka bir şey doğuruyorlar. Ve ben hiç bu kadar güçlü olacağını bilmiyordum. Bence çok hayran olunası bir kadın. Evet, aynen Ve öyle. sevgi bence. Evet. Kadın, Sevginin dönüşüm sevgi. hikayesini de görüyoruz ama hiçbir zaman kadınla o saygı, sevgi şeyi değişmiyor bu arada. Yani bunu izlemekte Evet ama o Çok sevginin güzel. o dönüştürücülüğü yani bence çok cesur bir yerden ve kapsayıcı bir yerden medya. Wow. Çok hayran olduğum bir kadın. konuştukça filmi daha çok seviyoruz bu arada. Konuştukça da hayran oluyoruz. Ama ben biraz Salih, sanki bu filmde Ahmet Adnan, Saygun ve Zeki Bey ikilisinde biraz Salieri ve Mozart gördüm. Ne dersin? Aynen öyle.
Çünkü aslında kendisinin beklediği belki bir teklif ya da bir şeyken Mustafa Kemal'in emriyle Ahmet Adnan'a gitmiş bir fırsat aslında oluyor ve bir karşılıklı bir çekişme var. Tabii tarihsel süreçte başka anlatılıyor o çekişme. Evet, Biz filmde bunu filme yakıştığı şekilde verdik. evet. Öyle söyleyeyim. Bence güzel de oldu. Bizim filmimizde öyle bir kötü taraf, kötü adam bir şey yok. Yok ama o Herkes, duygu. aynen öyle. Maalesef herkes aynı dava için bir şey yapmaya çalışırken hani, ne denir? Sanatçı açısından baktığımızda bu duygular çok da şaşılacak Çok şeyler normal değil şeyler, yani. çok Evet. normal. Bir Çünkü o yandan yapmak sanatçılar- istiyor. Bir yandan öğretmen olmak zorundalar. Tabii. Ve bu tabii ki bu çelişki ikisi birbirine geçince karşılıklı olarak bayağı bir sürtüşmeleri var ve bence çok keyifli yani. Evet, evet, Okan'a da çok. gerçekten çok teşekkür ederim hani bu kadar güzel bir şey performans sergilediği için. Evet, Zeki Üngör'le. muhteşemdi. Zeki Harika. Üngör'le ve hani orada hem bir taraftan tarihi görüyoruz hem bir taraftan o sanatçı neticede bunlar öğretmen olmak zorundalar o yıllarda. Çünkü Batı'da eğitim almış şanslı bir kesimi de temsil ediyorlar ama burada da eğitim vermek zorundalar. Yani inandıkları taraflar da başka. Evet, evet. İkisinin idealinde inandıkları taraf da başka. Hepsi Cumhuriyet'in adamı ama idealler farklı, yaklaşım biçimleri farklı. buna. Ama tüm bu iklim ve tüm bu karakterlerin ışığında Cumhuriyet'te buralara geldi. Kesinlikle. Bazen tartışarak, bazen duygusal olarak. Zaten öyle o çatışmanın olmadığı Evet, bir yerde evet. fikir çatışmasının olmadığı Evet. mümkün değil ilerlemek yani. Yani zaten işte böyle ve bu kültürel devrimin de nasıl yapıldığını izliyoruz. O Türk Beşlilerinden en çok bildiğimiz ve biz İzmirlilerin en çok Çok tanıdığı Ahmet Adnan Saygun'un hikayesini sinemada izlemek ve biraz o tarafın artık perdesinin açılmış olması çok kıymetli. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum bu Teşekkürler. filmden ötürü ve başta BKM olmak üzere tüm BKM ailesinin de ellerine sağlık. Çok teşekkürler hem bu röportaj Teşekkür hem de ederiz. film için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, ne yapıyorsunuz? 25 Ekim'de bir Cumhuriyet şarkısı vizyona girdi. Mutlaka gidiyorsunuz. Çoluk çocuk gidiyorsunuz ve bu duyguyu, bu enerjiyi, bu gururu yaşıyorsunuz. Tabii ki röportajı beğendiğinize eminim. Like'larsanız, yorum yazarsanız ve abone olursanız çok seviniriz.